Önümüzde gerçekten inanılmaz zengin bir kaynak yığını var. Bir yanda antik Yunan ve Roma'nın efsanevi stoacı filozofları ve hayatının büyük kısmını zincire vurulmuş bir köle olarak geçiren Epiktetos. Ve tabii sürgünleri, krizleri yaşamış devlet adamı Seneca'yı da unutmamak lazım. Tabii o da çok önemli. Diğer yandaysa 13. yüzyılda Anadolu'dan, o dönemin savaş ve yıkım dolu kaosundan tüm dünyaya seslenen büyük Sufi düşünür var. Şair Mevlana Celaleddin Rumi. Ya bu isimleri yan yana getirmek ilk bakışta dinleyenlere biraz şaşırtıcı gelebilir aslında. Neden sence? Yani biri antik Roma'nın mermer salonlarında rasyonel aklı yüceltirken, diğeri Konya'nın mistik atmosferinde ilahi aşkı ve sabrı anlatıyor. Hani çok farklı dünyalar gibi duruyor. Hı hı, doğru. Ancak kaynakları incelediğimizde vardıkları sonuçların inanılmaz derecede birebir aynı olduğunu görüyoruz. Gerçekten mi? Evet, çünkü onlar da kendi dönemlerinde siyasi krizler, salgınlar ve böyle ağır varoluşsal krizlerle mücadele ediyorlardı. Sorunlar aslında bugünkünden çok da farklı değildi. En güzeli de şu, bu sohbette amacımız sana tozlu bir felsefe tarihi dersi falan vermek değil. Bu devasal felsefi kaynakları senin için damıtacağız ve hayatına hemen, daha bu konuşma biter bitmez, uygulayabileceğin pratik mekanizmalara dönüştüreceğiz. Çünkü hem İslami tasavvuf hem de Batı'nın o antik felsefesi insan doğasına dair evrensel bir teşhis koyuyor. Evet, Ve bizi o bulanık sulardan çıkaracak aynı tedavi protokolünü öneriyor. o zaman şunu biraz daha deşelim diyorum. Hayattaki ıstırabımızın, o tükenmek bilmeyen stresimizin mekanizması tam olarak nasıl çalışıyor? Yani günlük hayatı bir düşün. Sağlığımızı, itibarımızı, borsadaki dalgalanmaları kontrol etmeye çalışıyoruz. Trafikteki diğer sürücüleri bile yönetmeye çalışıyoruz. Veya o kritik toplantıda başkalarının bizim hakkımızda ne düşündüğünü. Bunun sonucunda ortaya çıkan şey ise sürekli ama sürekli bir yetersizlik hissi. İşte Epiktetos, kaynaklarımızda çok detaylı incelenen o ünlü kontrol ikilemi kavramıyla bu mekanizmanın temelini açıklıyor aslında. Nasıl açıklıyor bunu? İnsanın acı çekmesinin tek bir nedeni vardır diyor Epiktetos. Güç alanını yanlış tanımlamak. Güç alanı derken neyi kastediyoruz tam olarak? Hayatı iki keskin kategoriye ayırıyor. Düşüncelerimiz, amaçlarımız, olaylara verdiğimiz tepkiler ve ahlaki tercihlerimiz bizim gücümüz dahilindedir. Yani bizim iç kalemiz burası. Ancak bedenimiz, mülkümüz, şöhretimiz, başkalarının bize ne yapacağı, hatta ölüm bile bizim kontrolümüzde değildir. Hı hı. Epiktetos'un teşhisi şu, eğer gücümüz dahilinde olmayan şeyleri kontrol etmeye veya onların kalıcı olmasını ummaya başlarsan, kendi rızanla köle olursun. Ya Epiktetos'un kendi hayatı bu kavramın ne kadar radikal olduğunu gösteriyor aslında. Teorik bir laf kalabalığından falan bahsetmiyoruz burada. Tabii adamın kendi deneyimi bu. Yani bu adam fiziksel olarak hiçbir şeye sahip değildi, bedeni bile başkasına aitti. Köleydi sonuçta. Evet, Hatta efendisinin onun bacağını kırdığı bir olay var ya, adam sadece şey diyor, kırılacağını söylemiştim diyerek inanılmaz sakin kalıyor. çok sarsıcı bir an o. Kesinlikle. Zihnim ve tepkilerim bana aittir, zincire vurulamaz diyerek o fiziksel köleliğin içinde zihinsel bir imparatorluk kuruyor adam. İnanılmaz bir irade, gerçekten. Mevlana'nın felsefesine yani özellikle Mesnevi'ye falan baktığımızda da bu kontrolü bırakma fikrinin muazzam bir eyleme dönüştüğünü görüyoruz. Bir görsel şölene dönüşüyor adeta. Kesinlikle semazan metaforu tam olarak bunun bedensel bir ifadesi aslında. Biraz açar mısın onu? Tabii. Semazanların o kusursuz daireler çizerek dönüşü, dışarıdan izleyen biri için sadece estetik bir dans gibi falan algılanabilir. Evet, turistik bir gösteri gibi bakılıyor bazen. Aynen. Ancak felsefi arka planına indiğimizde sağ elin göğe, sol elin yere bakması bir enerji aktarımıdır. Kendi merkezini sabitleyip dış dünyanın o baş döndürücü dönüşüne direnmemeyi sembolize eder. Direnmemek. Çok kilit bir kelime bu. Evet, çünkü Mevlana'ya göre hayat akan, devasa ve coşkun bir nehirdir. Biz modern insanlarsa o nehrin akışından o kadar çok korkuyoruz ki hani önüne geçip ellerimizle suyu falan durdurmaya çalışıyoruz. Barajlar kurmaya çalışıyoruz. Çok doğru bir benzetme. Yani suyun doğal akışını kontrol edebileceğimiz yanılgısına düşüyoruz. Ve en nihayetinde o suyun devasa basıncı altında ezilip tükeniyoruz maalesef. İşte Stoacıların tam da bu noktada kullandığı iki temel kavram var. Apatheia ve amor fati. Apatheia duygusuzluk demek değildi galiba, değil mi? Yok hayır, çoğunlukla öyle sanılır ama duygusuzluk değildir.
yıkıcı tutkulardan, o kontrol edemediğin şeylere duyulan hastalıklı arzulardan arınmaktır aslında. Anladım. Amor fati ise kaderini, karşılaştığın olayları sevmektir. Yani ne gelirse kabul etmek gibi. Evet, İslami tasavvuftaki tevekkül ve sabır kavramları da bu felsefenin kusursuz birer yansıması aslında. Ya çoğu insan tevekkül dendiğinde bunu pasif bir vazgeçiş, bir tür boyun eğme veya tembellik falan olarak anlıyor niyeyse. Çok yaygın bir yanlış anlam o. Oysa her iki felsefede de bu son derece aktif bir içsel uyumlanma sürecidir. Nasıl aktif oluyor peki? Şöyle, değiştiremeyeceğin dış gerçeği hızla kabul edip, enerjini tamamen değiştirebileceğin tek şeye, yani o gerçeğe vereceğin tepkiye odaklama eylemidir bu. Ya bunu okyanusta denize girmeye benzetebiliriz o zaman, değil mi? Diyelim ki çok güçlü bir ters akıntıya kapıldın. Hı hı. En tehlikeli senaryolardan biri. Aynen öyle. İçgüdülerin sana akıntıya karşı doğrudan kıyıya doğru panikle kulaç atmanı söyler. Dış dünyayı, yani o otonom ve devasa gücü olan suyu falan yenmeye çalışırsın. Ve sonuçta o suyla savaşırken enerjin tükenir. Kesinlikle boğulursun yani. Tevekkül veya amor fati ise o akıntının varlığını, gücünü kabul etmektir en başta. Tam olarak bu. Suyu yenmeye çalışmak yerine akıntıya paralel yüzerek enerjini sadece kendi bedeninin yönünü belirlemek için kullanırsın. Akıntıyla savaşmazsın falan, onu anlar ve içindeki alanını yönetirsin sadece. Çok güzel bir analoji oldu bu. Yani suyun dinamiklerini değiştiremezsin ama suyun içindeki kendi hareket planını anında değiştirebilirsin. Hı hı. İşte o dışsal kölelikten içsel özgürlüğe geçiş anı tam olarak o karar anıdır. İyi de bu mekanizma bu kadar mantıklıysa, yani rasyonel olarak dış dünyayı kontrol edemeyeceğimizi çok iyi biliyorsak, neden akıntıya karşı yüzmekte bu kadar inat ediyoruz abi? Yani neden bir türlü bırakamıyoruz? Çünkü içeride sürekli konuşan bir ses var. Kaynaklarımız bu inatçılığın kaynağına iniyor zaten. Ne diyor peki o ses? Karşımıza içimizde sürekli ben haklıyım, bu benim hakkım, bana saygı duymalısın falan diye bağıran o diktatörü çıkarıyor. Ah, o meşhur diktatör. Evet. Sufi terminolojisindeki adıyla nefs, modern psikolojideki ve stoacılardaki karşılığıyla ise ego. Egodan kaynaklanıyor diyorsun bütün o kontrol etme çabası. Aynen öyle. Kontrol etme arzumuz aslında derin bir güvensizlik duygusundan beslenir. Ego ise bu güvensizliği maskelemek, dünyada bir ağırlığımız olduğunu hissettirmek için kuşandığımız sahte bir zırhtır sadece. Hı hı. Bu zırh, dışarıdan gelen her darbeyi kişisel bir varoluş tehdidi olarak algılar maalesef. Ya Mevlana'nın o başyapıtı Mesnevi'nin hemen girişindeki ilk büyük hikaye var ya, Padişah ve Cariye kıssası. Egonun bu hastalıklı yapısını gösteren inanılmaz bir psikolojik röntgen bence. Kesinlikle muazzam bir hikayedir o. Hikaye kabaca şöyle gelişiyor. Hani kudretli bir padişah avlanırken gördüğü bir cariyeye aşık oluyor, onu sarayına getiriyor falan ama cariye aniden ölümcül, sebebi hiç bilinmeyen bir hastalığa yakalanıyor. Evet, bir anda yataklara düşüyor kız. Aynen, sarayın bütün o rütbeli, kibirli ve bilgili hekimleri toplanıyor hemen. Hani biz her şeyi çözeriz, biz bilimin ve tedavinin zirvesiyiz falan diyerek müdahale etmeye başlıyorlar kızı iyileştirmek için. Fakat hekimler müdahale ettikçe kızın durumu daha da kötüleşiyor aslında. Kaynakların Mesnevi analizlerinde özellikle vurguladığı çok kritik bir detay var burada. Neymiş o? Bu dünyevi hekimler kibirlerinden, yani o kendi yeteneklerine olan körü körüne inançlarından dolayı inşallah demeyi unutuyorlar. Aa, çok ilginç. Yani kendi sınırlarını ve evrenin o ilahi, kontrol edilemez doğasını kabul etmeyi reddediyorlar bir nevi. Ya bu empirik bilginin kibrinin insanın doğa karşısındaki o aciziyetini nasıl unutturduğuna dair çok güçlü bir eleştiri aslında, değil mi? Modern dünyada her psikolojik veya toplumsal sorunu sadece bir mobil uygulama veya bir hapla falan çözebileceğimize dair o teknolojik kibrimizin bir yansıması gibi. Harika bir bağlantı, tam olarak öyle. Sonra ne oluyor peki hikayede? Padişah, hekimlerin bu çaresizliğini görünce nihayet kendi acziyetini kabul ediyor ve içten bir yakarışla dua ediyor. Teslim oluyor yani. Evet ve ancak o zaman ilahi bilge bir hekim çıka geliyor. Bu bilge hekim kızın nabzını tutuyor, ona bazı sorular soruyor ve sorunun aslında hiç de fiziksel olmadığını teşhis ediyor orada.
Çünkü mesele ruhi bir mesele. Meğer kız Semerkant'taki bir kuyumcuya aşıkmış. Padişah hemen o kuyumcuyu altınlarla, büyük vaatlerle saraya getirtiyor. Kız iyileşir gibi oluyor o gelince. Hı hı. Başta öyle oluyor ama hikayenin kırılma noktası tam burada başlıyor. Bilge Hekim o kuyumcuya yavaş yavaş etki eden gizli bir şerbet içiriyor. Kuyumcu şerbeti içtikçe zayıflıyor, çirkinleşiyor, yüzü soluyor ve dişleri falan dökülüyor adamın. Çok çarpıcı bir sahne. Gerçekten öyle. Cariye, o uğruna yataklara düştüğü kuyumcunun o iğrenç, çürümüş halini görünce ondan resmen tiksiniyor. Aşkı anında bitiyor ve tamamen özgürleşerek sağlığına kavuşuyor. Harika. Şimdi sana sormak istediğim şey şu. Bu hikayeyi alıp kendi zihnimizin içine nasıl yerleştiriyoruz biz? Yani günlük hayatta bu ne anlama geliyor? Katmanları soyduğumuzda buradaki her bir karakter aslında zihnimizin bir parçasını temsil eder. Nasıl yani? Mesela padişah, tasavvuftaki aklı meat dediğimiz kısmı, yani gerçeği arayan, o ilahi olana yönelen yüksek rasyonel ruhumuzu simgeler. Anladım. Cariye ise doğrudan bizim egomuzdur, nefsimizdir. Peki ya o uğruna hastalandığımız kuyumcu nedir o zaman? Kuyumcu, işte o modern hayatın geçici, parlatılı dünyevi hevesleridir. Ya makam hırsı gibi mi? Evet, makam hırsı, daha büyük bir ev arzusu, sosyal medyadaki beğeniler, iş yerinde kazanılan o anlık, geçici zaferler falan. Vay canına, çok mantıklı. Yüksek aklımız yani padişah, egomuzun bu sahte parlatılara hastalıklı bir şekilde bağlandığını görür. Bilge Hekim'in o kuyumcuyu çirkinleştirmesi ise illüzyonun parçalanmasıdır aslında. Yani maskenin düşmesi. Kesinlikle. Geçici olanın ne kadar çürümeye yüz tuttuğunu, ne kadar anlamsız olduğunu idrak ettiğimiz an, egonun o nesneye olan esareti de tamamen sona erer. Yani aklımız hani gece saat 2'de falan sosyal medyada sonsuz bir döngüde kaydırma yapmamızın bize zarar verdiğini rasyonel olarak biliyor aslında. Biliyoruz, evet. Ama egomuz o anlık dopamine, o sahte parlatıya bir şekilde bağımlı. Ta ki o parlatının arkasındaki koca boşluğu görene kadar. Tam olarak bu. Ve bunu Stoacılarla, özellikle Seneca'yla mükemmel bir şekilde eşleştirebiliriz aslında. Seneca ne diyor bu konuda? Seneca'nın mektuplarında da tam olarak egonun bu kırılganlığından bahsedilir sık sık. Bizi yaralayan, bizi böyle öfkelendiren şey karşılaştığımız olayların kendisi değildir, der Seneca. Ne peki bizi yaralayan? Şöyle der, biri sana hakaret ettiğinde veya iş yerinde bir fikrin reddedildiğinde, acı çeken şey senin özün, senin o gerçek ruhun değildir. Acı çeken sadece statü kaybetmekten, o odadaki en zeki kişi olamamaktan korkan, o şişirilmiş egondur sadece. Yok artık. Bu çok sert bir yüzleşme aslında. Evet, ruh gerçeği arar, ego ise sadece onay ve üstünlük arar. Eğer kendini sadece oynadığın rolle, yani ne bileyim başarılı yönetici, kusursuz ebeveyn veya o popüler arkadaş maskesiyle özdeşleştirirsen, Hı hı. o maskeye gelen en ufak eleştiride kendi varlığının yok edildiğini sanırsın. Ego, her eleştiriyi resmen bir ölüm kalım savaşına dönüştürür. Yani dinleyicimizin şu an aklından geçebilecek bir itirazı dile getireceğim aslında. Tabii, dinliyorum. Ya ego gerçekten hani %100 böyle kötü ve yok edilmesi gereken bir şey mi? Modern dünyada o acımasız kurumsal rekabetin içinde veya insan ilişkilerinde hayatta kalmak, kendi sınırlarımızı korumak için sağlam bir benlik duygusuna falan ihtiyacımız yok mu bizim? Kesinlikle var. Yani egomuzu tamamen susturursak herkesin böyle üzerine basıp geçtiği pasif bir karaktere dönüşmez miyiz biz? Bu ayrım çok hayati işte. Ve kaynaklarımız bu noktada çok hassas bir çizgi çekiyor aslında. Nasıl bir çizgi o? Hayır, ego kötü bir şey değildir. Ego, evindeki duman dedektörü gibidir aslında. Duman dedektörü mü? Evet. Fiziksel dünyada var olmak, tehlikelerden korunmak ve biyolojik olarak hayatta kalmak için o dedektöre bizim ihtiyacımız var. Bir sınır ihlali olduğunda bizi hemen uyarır. Anlıyorum. Sorun egoya sahip olmak falan değil. Egonun bize sahip olmasıdır. Sorun
Mutfakta sadece tost yaparken o hafif bir duman çıktığında bile dedektörün avazı çıktığı kadar bağırması. Ve senin de gerçekten koca ev yanıyor sanıp paniğe kapılman. Mevlana'nın ve Stoacıların işaret ettiği o özgürlük, o dedektörün sesini kısmayı öğrenmektir aslında. Sürekli takdir edilme, her tartışmayı illa kazanma ihtiyacından vazgeçtiğinde gerçek sınırlarını çizebilirsin. Yani egonun alarm verdiğini duyarsın ama o alarmın sen olmadığını bilirsin artık. Kesinlikle. Panik yapmazsın. Ya bu duman dedektörü analojisi mekanizmayı çok net açıklıyor bence. Paniği duyuyorsun ama yangın olmadığını rasyonel aklınla görebiliyorsun. Harika. Evet, bir nevi mesafelenme. Peki diyelim ki egomuzu dizginledik, o dedektörün sesini falan kıstık ama hayat sadece ofisteki o minik tartışmalardan veya sosyal medyadaki eleştirilerden ibaret değil ki. Maalesef değil. Yani egodan tamamen bağımsız, çok gerçek ve bazen çok trajik kayıplar yaşıyoruz. Ölüm, amansız bir hastalık, ani bir iflas falan. Tabii bunlar hayatın gerçekleri. Peki bu felsefeler işin içine bu tarz gerçek bir ıstırap girdiğinde, hani böyle polyanlacılık oynamadan bize nasıl bir kalkan sunuyor? Şöyle söyleyeyim, ne Stoacılık ne de Sufizm acıyı inkar falan etmez. Her iki gelenekte acının kaçınılmaz olduğunu, hatta o evrensel tasarımın merkezinde yer aldığını kabul eder zaten. Yani acıdan kaçış yok diyorlar. Evet, yok. Onların asıl farkı acıyı anlamsız bir ceza olarak değil, ruhsal bir simya, bir tür dönüşüm enstrümanı olarak görmeleridir. Ya Mesnevi'deki o çarpıcı toprak ve buğday metaforunu okurken insanın acıya, felsefeye bakışı gerçekten çok değişiyor. Mevlana bu süreci çok sert ama estetik bir dille anlatıyor aslında orada. Nasıl anlatıyor? Diyor ki buğdayın insanı besleyen, ona can veren değerli bir ekmeğe dönüşmesi için önce o karanlık toprağın altına gömülmesi gerekir. Sonra değirmen taşları arasına atılıp böyle acımasızca ezilmesi, ufalanması ve en sonunda fırının yakıcı ateşinde yanıp pişmesi gerekir. Muazzam bir süreç tasviri bu. Kesinlikle. Tıpkı kendi hayatını özetlediği o 3 kelimelik meşhur sözü gibi. Hani diyor ya, hamdım, piştim, yandım. Evet, o çok meşhurdur. Yani insanın maruz kaldığı ıstırap, o kayıplar ve zorluklar anlamsız bir lanet falan değil, fazlalıkları yontan bir heykeltıraştır aslında. Çok güzel ifade ettin. Rumi'nin de dediği gibi yara ışığın içeri girdiği yerdir. İnsan psikolojisinin sürtünme ve kırılmalar olmadan olgunlaşamayacağını söylüyor resmen adam. Kesinlikle. Çünkü psikolojik olarak büyümek tıpkı kasların gelişmesi gibi mikro yırtılmalara, yani dirence ve bir miktar acıya ihtiyaç duyar her zaman. İnsanı derinden sarsan bu vizyonu doğrudan Antik Roma'ya da taşıyabiliriz. Orada nasıl bir karşılığı var bunun? Mesela Seneca'nın Teselliler yani Consolations adlı eserini bir düşünelim. Mektupları. Evet, Seneca sürgündeki annesi Helvia'ya veya genç yaştaki çocuğunu kaybeden Marcia'ya yazdığı mektuplarda acıya bakışımızı resmen temelden sarsar. Nasıl bir sarsıntı bu? Ne diyor onlara? Bugün biz modern insanlar acıyı ne pahasına olursa olsun yok edilmesi gereken bir anormallik olarak görüyoruz ya. Aynen, hemen kaçmak istiyoruz. Evet. Bir kayıp yaşadığımızda hemen dikkatimizi dağıtmak, bir şeyler satın almak veya ekranlara falan gömülüp tamamen uyuşmak istiyoruz. Acı çekmeyi bir başarısızlık sayıyoruz adeta. Yani Seneca ise Marcia'ya çocuğunu kaybettiği için sadece ağlamasını veya çabucak neşelenmesini falan söylemiyor değil mi? Çok daha derin bir mekanizmayı gösteriyor orada. Kesinlikle. Seneca, acının ruhsal olgunlaşmanın sınandığı bir enstrüman olduğunu savunur. Marcia'ya, çocuğunun ona evren tarafından sonsuza dek verilmiş bir mülk olmadığını hatırlatır. Sadece bir süreliğine ödünç verildiğini söylüyor yani. Aynen öyle. Kaybedilen şeyler, ister servet, ister sağlık veya sevdiklerimiz olsun, baştan beri bizim tapulu malımız değildir ki. Sahip olma yanılgısı bu işte. Kesinlikle. Sahip olma yanılgısı, kaybetme acımızın en büyük yakıtıdır. Evren verdiğini geri almıştır sadece. Ya bu yaklaşım Epiktetos'un o sarsıcı kuralını akla getiriyor hemen. Hani diyor ya, bir şeyini kaybettiğinde asla onu kaybettim deme, onu geri verdim de. Çok güçlü bir dilsel değişim bu. Evet ya,
Bu küçücük değişim bile zihnin o sahiplik illüzyonunu anında parçalıyor resmen. Kesinlikle öyle. Ve Marcus Aurelius'un o adeta bir mantra haline gelen meşhur sözü falan. Eylemi engelleyen şey eylemi ileri taşır, yolun üstündeki engel yolun kendisi olur. O kadar doğru ki. Yani karşına çıkan o devasa kaya, yürüyüşünü durdurmak için oraya konmuş bir ceza falan değil. Sana tırmanmayı, yepyeni bir kas grubunu kullanmayı öğretmek için oraya konmuş bir fırsattır diyor adam. İstisnasız her engel böyledir. Erdemi, sabrı ve o zihinsel dayanıklılığı pratik etmek için yaratılmış bir egzersiz alanıdır aslında hayat. Ama işte bütün bu teoriler, bu asil felsefi argümanlar kağıt üzerinde kusursuz duruyor da pratik gerçekliğe, sokağa döndüğümüzde işler biraz değişiyor. Haklısın. İşin zor kısmı da orası zaten. Kaynaklarımız arasındaki o modern tartışmalarda insanların sorduğu çok haklı bir soru var abi. Diyorlar ki tamam Marcus Aurelius'u okudum, Mesnevi'den çok güzel notlar çıkardım falan, amor fatiği de anladım. Ama pazartesi sabahı o yoğun trafikte araç önüme kırıp bana hakaret ettiğinde veya toksik yöneticim işimi küçümsediğinde kan beynime sıçrıyor diyorlar. Çok insani bir tepki bu. Teoriyi okumak ile o baskı anında, o kriz anında teoriyi eyleme dökmek arasında devasa bir boşluk var. Peki biz bu boşluğu zihinsel olarak nasıl köprüleyeceğiz sence? Çok güzel bir soru. Felsefe aslında bir yaşam sanatıdır. Ve sanat ancak kas hafızasıyla, sürekli tekrarlanan pratiklerle ustalaşır. Epiktetos tam da bu boşluğu kapatmak için beklenti yönetimi üzerine harika bir zihinsel antrenman öneriyor bize. Hangisi o? Roma hamamı örneği. Aa evet, bu örnek insan psikolojisini ne kadar iyi tanıdıklarının bir kanıtı resmen. Epiktetos diyor ki, eğer antik bir Roma hamamına gidiyorsan, o mekanın fiziksel doğasını ve kaosunu bilerek git. Aynen öyle. Oraya gittiğinde insanların sana yanlışlıkla su sıçratacağını, böyle kalabalıkta itiş kakış falan olacağını, suların yüzüne çarpacağını baştan kabul et diyor. Çünkü hamamın doğası budur. Eğer zihnini evden çıkmadan buna göre ayarlarsan, o su yüzüne çarptığında şoka girip asla öfkelenmezsin diyor. Kendi kendine ben buraya sadece yıkanmak için değil, aynı zamanda irademi dış dünyanın bu kaotik gerçekliğiyle uyumlu tutmak için geldim dersin. Çok doğru, çünkü insanları öfkelendiren şey olayların kötülüğü falan değil. O olayların kendi mükemmel beklentilerine uymamasıdır aslında. Beklentiyi gerçeğe kalibre etme ustasıdır Epiktetos. Ya bunu hemen modern bir beyaz yakalı senaryosuna uyarlayalım bence. O çok gergin geçeceğini bildiğin bütçe toplantısına giriyorsun diyelim ki. Evet, hepimizin kabusu. Toplantıdan önce zihnini kalibre ediyorsun, tamam mı? Biri sözümü kesecek, biri fikrimi kendine mal etmeye falan çalışacak, diğeri pasif agresif yorumlar yapacak. Bunlar olacak biliyorsun. Bunu böyle bir felaket senaryosu olarak falan değil, o ortamın doğası olarak baştan kabul ettiğinde, o olay yaşandığında tetiklenmezsin. İçinden hafifçe gülümseyip, ah işte beklediğim o su sıçraması nihayet geldi dersin. Kesinlikle öyle. Ve bu pratikleri derinleştirmek için kaynaklarda 2 somut zihinsel teknoloji daha var aslında. Neymiş onlar? Birincisi, Marcus Aurelius'un stres anlarında sıkça kullandığı yukarıdan bakış, yani view from above egzersizi. Nasıl yapılıyor o? Diyelim ki bir e-postaya inanılmaz sinirlendin o an. O an gözlerini kapat ve zihnini bedeninden yavaşça yukarıya çek. Kendine odanın tavanından bir bak önce. Uzaklaşmaya başlıyorsun. Evet, sonra şehrin üzerinden, o bulutların arasından, en sonunda da uzaydan dünyaya doğru bak. Vay be, perspektif inanılmaz değişiyor. Aynen. O koskoca evrensel zaman çizelgesinde, milyarlarca yıllık insanlık tarihinde senin o anki e-posta krizinin aslında ne kadar mikroskobik kaldığını gör diyor. Evet. Bu egzersiz sorunu tamamen çözmez ama o sorunun senin zihnine esir almasına izin vermeyecek kadar onu küçültür ve sana anında bir nesnellik kazandırır. Ya çerçeveyi o kadar genişletiyorsun ki problem o devasa çerçevenin içinde eriyip gidiyor resmen. İkinci pratik mekanizma ne peki? İkincisi ve uygulaması bence en ustalık isteyeni, duygusal ayrışma. Nasıl bir şey bu? Yani etkiyle tepki arasındaki o kısacık saliselik boşluğu yakalayabilmek. Dış dünyadan bir etki gelir, diyelim biri sana bağırır veya bir başarısızlık falan yaşarsın. Tam o tetiklendiğin anı
Göğsündeki o sıkışmayı fark et önce. Hemen karşılık vermeden önce o mikrosaniyelik duraksamada kendine şunu sor. Şu an içimde bu öfkeyi hisseden şey benim yüksek ruhum mu yoksa o duman dedektörü gibi çalan egom mu? Oha, bu çok derin bir soru işte. Evet. Tehdit altında olan şey benim gerçek özüm mü yoksa insanların kafasında yarattığım o sahte imajım mı? O küçük duraksama anı, bütün oyunun değiştiği yer tam da orası galiba. Kesinlikle. İslami literatürde ve stoacılarda insanın o ahlaki tercih yapma kapasitesini anlatan ihtiyar yani prohairesis kavramının kalbi tam da burasıdır zaten. Seçim yapma özgürlüğü. Aynen. Karşılaştığın olay dışarıdan gelen o etki hiçbir zaman ama hiçbir zaman senin tam kontrolünde olmayacak. Ama o etki ile senin vereceğin tepki arasında zihinsel bir boşluk vardır her zaman. İşte senin bütün o özgürlüğün, bütün insanlığın, karakterin ve büyümen o ufacık boşluğun içindedir. O küçücük boşluğu nasıl yönettiğin senin günün sonunda kim olduğunu belirler. O halde bu yoğun ve gerçekten derinlemesine incelemenin zihinsel haritasını senle yavaş yavaş toparlayalım artık. Tabii, harika olur. İster 13. yüzyıl Konya'sının tozlu yollarında Mevlana'nın o coşkun nehrini izle, ister antik Roma'nın o devasa mermer salonlarında dünyanın yükünü omuzlayan Marcus Aurelius'u veya zincirlerinden kurtulup kendi iç krallığını kuran Epiktetos'u dinle. Hepsinin işaret ettiği zirve tamamen aynı. Bu dünya bir kaos, dışarıdaki hiçbir şeyi, ekonomiyi, insanların senin hakkındaki düşüncelerini, o hastalıkları falan tam anlamıyla kontrol edemezsin. Etmeye de çalışırsan sadece kendi hapishane duvarlarını örmüş olursun kendi kendine. Kesinlikle katılıyorum. Ve buradan tek bir çıkış yolu var. Ancak o etki ile tepki arasındaki boşlukta ne yapacağını, fırtınada hangi silahı seçeceğini sadece sen belirlersin. Karşılaştığın acıyı, o başarısızlığı falan uyuşturmak veya ondan kaçmak yerine onu ruhunu yontan bir heykeltıraş gibi kucaklamak. Ve en önemlisi de bence içindeki o sürekli dışarıdan onay arayan sahte egonun, hani o bahsettiğimiz duman dedektörünün sesini kısmayı başarmak. Evet, ancak bunu başardığımızda o hepimizin özlediği sarsılmaz iç huzura, yani antik Yunanlıların deyimiyle eudaimonia'ya veya Sufilerin deyimiyle o gerçek kalp huzuruna ulaşabiliriz. Tüm bu kadim bilgeliğin, asırları aşan o muazzam metinlerin etrafında dolaştıktan sonra bu incelemeyi bitirirken şu an bizi dinleyen sana doğrudan sormak istediğim, son belki de yüzleşmesi birazcık sarsıcı olabilecek bir soru var. Nedir o soru? Kendi günlük hayatının telaşını bir düşün. Üzerine yapıştırdığın, seni sen yaptığına inandığın o kadar çok etiket falan var ki şu an üzerinde. Evet, bir sürü rol oynuyoruz gün içinde. Peki ya senin aslında kontrol edemediğin her şeyi bugün şu an senden alsaydık? Kartvizitindeki o parlak ünvanları, bankadaki paranı, insanların senin hakkındaki övgülerini veya yergilerini, sahip olduğun o eşyaları bir anda üzerinden çekip alsaydık. Geriye kalan o saf, tamamen sessiz ve çıplak sen kim olurdu? Dış dünyanın o sağır edici gürültüsü ve kendi egon nihayetinde sustuğunda içeride fısıldamaya başlayan o asıl sesi gerçekten tanıyor musun? İşte bu. Bu gece başını yastığa koyduğunda veya o kalabalık metroda camdan dışarı bakarken üzerine düşünmen gereken muazzam bir soru aslında. Kesinlikle. Dışarıdaki o fırtınayı, o devasa ters akıntıyı hiçbir zaman kontrol edemeyeceksin. Evet, bu bir gerçek. Ama o zihinsel röntgen cihazını nihayet kendi içine çevirdiğinde orada gördüğün kırıkları falan başkasından bir onay beklemeden nasıl iyileştireceğini artık çok iyi biliyorsun. Bunu öğrenmek bile büyük bir adım. Ya bu derinlemesine sohbette bize katıldığın, bu bilge ruhların asırları aşan o yankısıyla birlikte yürümeye cesaret ettiğin için sana çok teşekkür ederiz. Bu pratikleri, hani bahsettiğimiz o küçük duraksama anını mutlaka hayatında test et. Ve her şeyden önemlisi, kendi fırtınanın tam ortasında o kasırganın gözünde sessiz kalmayı öğren. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Hoşça kal.